Merhaba sevgili herkes. Bugün karga ailesi yapacağız hep birlikte. Önce taşlarımızı siyaha boyuyoruz. Burada küçük bir tüyo vereyim size. İki tarafını da boyamanız gerekiyor. Çünkü taşları yapıştırdıktan sonra alttan taşın zemini gözüküyor. Önce ben bir yüzünü boyuyorum. Kuruduktan sonra diğer yüzünü boyuyorum. Ve fırçanızı hep aynı yöne yapmanız gerekiyor. Çünkü gölgelenmeler oluyor. Turuncuyu boyarken aslında alttan beyaz zemin de yapabilirsiniz ama bu sefer turuncunun rengi çok açılıyor. O yüzden ben turuncuyu boyarken 2 kere boyuyorum. Hem turuncunun tonu güzel oluyor hem de dalgalanmalar olmamış oluyor. Şimdi siyahlar kurudu. Tabii ki kargalarımızın gözlerini yapacağız. Aslında genelde fırçanın ucuyla ya da toplu iğnenin başıyla yapıyoruz gözleri. Ama kargaların gözlerini biraz daha uzun tuttuğum için ben kendim fırçayla boyuyorum. Siz isterseniz daha kolay olması için toplu iğne ya da dediğim gibi fırçanın arkasını deneyebilirsiniz. Öncelikle beyazları boyuyoruz. Beyazlar kuruduktan sonra üzerine siyah küçük noktalar yapacağız. Burunlarını küçük turuncu uzun bir şekilde boyuyoruz. Turuncu alttan siyah olduğu için şu anda renk yapmıyor. Güzel bir turuncu çıkıyor. Ama altı beyaz olsaydı biraz açıkta kalabilirdi. Biz 3 kişi olduğumuz için ben kendi ailemizi yaptım. İsterseniz siz çiftseniz sadece eş olarak yapabilirsiniz. 2 çocuğunuz varsa 2 yavru yapabilirsiniz. Çiftleri birbirine bakarken yapıyorum göz bebeklerini. Ufaklığı da düz bakarken yapıyorum. Ama siz tabii ki isterseniz şaşı yapabilirsiniz. İsterseniz şaşkın yapabilirsiniz. Şimdi kargaları yana aldık kuruması için. Ağaca başlıyoruz. Ağacı yaparken taşın altına doğru dalı çizmeye çalışın. Çünkü dal ortada ya da yukarıda kaldığı zaman kargalar yukarıda kalıyor ve taşın dışına taşıyor. Ben ilk yaptığım çalışmalarda açıkçası böyle bir hata yaptım. Ama daha sonra dalı taşını altına doğru çizdim. Ve ondan sonra büyütmeye çalıştım. Dalları uzatıyoruz, şekillendiriyoruz. Tamamen göz zevkinize bağlı bir durum. Gözünüze nasıl hoş geliyorsa tabii ki bunları çalışırken kargaları yapıştıracağınız alanı da çok kullanmayın ki kargaları yerleştirebilirsiniz boyama işlemi bittikten sonra. Fırçanın ucuyla yeşil minik minik yapraklar yapıyorum. Hem güzel bir renk katıyor. Daha sonra taşımız tamamen kuruduktan sonra gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde ben babayı ortaya, anneyi sağa, yavruyu sola aldım. Siz isterseniz istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz bunları. Yeni başlayanlar için bence yapım çok kolay. Siz de deneyin, tavsiye ederim. Kolay gelsin.